uygarlık düşünün. Göz kamaştırıcı saraylarıyla denizin ortasında yükselen bilgelik ve ihtişamın sembolü bir dünya. Ama bir gece ansızın yer sarsılıyor, gök kararıyor ve o dünya suların altına gömülüyor. Atlantis. Kayıp kıta, kayıp inanç, kayıp insanlık. Binlerce yıldır süren bir sorunun adı o. Gerçek miydi yoksa sadece bir uyarı masalı mı? Atlantis efsanesi yalnızca kaybolan bir adayı anlatmaz. O, insanlığın yükselişini ve çöküşünü, bilginin ışığını ve karanlığını, uygarlığın doğumunu ve yok oluşunu anlatır. Bugün o hikayeyi ilk kez duyduğumuz o ana geri dönüyoruz. Platon'un satırlarına, Mısır rahiplerinin sırlarına, volkanların öfkesine ve insanlığın unutulmuş hafızasına. Çünkü bu yalnızca bir ada efsanesi değil, bu bizim hikayemiz. Milattan önce 360 civarı. Atina'da bir filozof öğrencileriyle birlikte gökyüzü, ruh ve evren üzerine konuşuyordu. Adı Platon'du. Ve o gün insanlık tarihinin en uzun ömürlü efsanelerinden biri doğacaktı. Platon, Timaios ve Kritias adlı iki diyalog yazdı. Bu metinlerde Sokrates, Hermokratis, Timaios ve Kritias adında 4 kişi konuşur. Ama Kritias'ın anlatacağı hikaye diğer tüm sözleri gölgede bırakır. Atinalılar, sizler bir zamanlar büyük bir felaketten kurtulmuştunuz. Herkül sütunlarının ötesinde denizin ortasında büyük bir ada vardı. Bu ada bir gecede sulara gömüldü. Atlantis'in ilk tasviri işte böyle doğdu. Platon'un anlatımına göre Atlantis, Tanrı Poseidon'un soyundan gelen kralların yönettiği bir uygarlıktı. Adanın merkezi iç içe geçmiş dairesel kanallarla çevriliydi. Ortadaki tapınakta Poseidon'un heykeli gökyüzüne yükselirdi. Şehir düzeni Platon'un ideal devlet düşüncesini yansıtıyordu. Bilgeler yönetir, halk üretir, savaşçılar korurdu. Ama zamanla denge bozuldu. Zenginlik bilgeliğin yerini aldı, güç adaletin önüne geçti. Ve sonra tanrılar cezayı kesti. Bir gün bir gece içinde Atlantis suların altına gömüldü. Bu sözler yalnızca bir hikaye değil, bir uyarı manifestosuydu. Platon kendi toplumuna bakıyor ve diyor ki, bir medeniyet bilgiyle değil kibirle büyürse kendi denizinde boğulur. Atlantis hikayesi Platon'un zihninden çıkmadı. Onun söylediğine göre bu hikayeyi Atinalı devlet adamı Solon, M.Ö. 6. yüzyılda Mısır'da duymuştu. Solon, Yunan dünyasında bilge bir yasacıydı. Bir gün Nil Nehri kıyısındaki Sais Tapınağı'na gitti. Orada yaşlı bir rahiple konuştu. Ve rahip ona şu sözleri söyledi. Ey Solon, siz Yunanlılar hep gençsiniz. Halkınızın belleğinde eski çağlara dair hiçbir anı kalmamış. Bizim kayıtlarımızda ise çok eski bir hikaye var. Atinalılar binlerce yıl önce büyük bir düşmanla savaşmışlardı. O düşman Herkül sütunlarının ötesinde dev bir adada yaşıyordu. Atlantis. Rahip Solon'a papirüslerdeki yazılardan bahsetti. O belgelerde Atlantis'in zenginliği, bilgeliği, adaleti ama aynı zamanda gururu anlatılıyordu. Ve sonunda tanrıların gazabıyla yok oluşu. Solon bu hikayeyi öğrenince Atina'ya döndü. Yazmaya başladı ama tamamlayamadı. Yüzyıllar sonra torunlarından biri olan Platon o notları eline geçirdi. Ve o bilgiyi felsefi bir diyalog haline getirdi. İşte bu yüzden Atlantis'in kökleri yalnızca Yunan mitinde değil, Mısır'ın kadim hafızasında gizlidir. Belki de Mısır rahipleri binlerce yıl önce yaşamış bir felaketin hikayesini kuşaktan kuşağa aktarıyordu. Bir sel, bir deprem, bir göktaşı, belki de bir volkan. Ne olmuşsa olmuştu ve bir uygarlık yok olmuştu. Platon'un betimlemesine göre Atlantis, dönemin tüm uygarlıklarının önünde bir toplumdu. Ada yaklaşık 11.000 yıl önce devasa bir imparatorluk merkeziydi. 5 kıtanın ötesine uzanan bir donanma, dev tapınaklar, tarım terasları, mühendislik harikası kanallar.
ve her şey Tanrı Poseidon'un oğullarının yönetimindeydi. 10 şehir, 10 kral tek bir yasaya bağlıydı. Altın, bakır ve efsanevi orikalkum madeniyle süslü saraylarda yaşıyorlardı. Enerji, su ve deniz yolları mükemmel bir düzende işliyordu. Bazı kaynaklara göre Atlantis halkı elektrik benzeri bir enerji formunu bile biliyordu. Atlantis adeta bir altın çağın sembolüydü. Ama her altın çağın bir bedeli vardır. Zenginlik onları yozlaştırdı. Krallar tanrılardan çok kendilerine inanmaya başladı. Adalet yerini ihtişama bıraktı ve sonunda tanrılar toplandılar. Poseidon öfkeliydi. Deniz kabardı, gök gürledi. Yeryüzü çatladı. Bir gecede Atlantis denizin derinliklerine gömüldü. Platon'un anlatısı burada bitmez. O bu hikayeyi yalnızca geçmişi anlatmak için değil, geleceği uyarmak için yazmıştı. İnsanlar der Platon, tanrılardan gelen düzeni unuturlarsa kendi sonlarını hazırlarlar. Atlantis yalnızca bir ada değil, insan doğasının aynasıydı. Bugün gökdelenlerimiz, teknolojimiz, küresel ticaretimizle o dünyaya belki de her zamankinden daha çok benziyoruz. Ve aynı soruyu kendimize sormalıyız. Biz de kendi Atlantis'imize mi dönüşüyoruz? Platon Atlantis'in yerini tarif ederken gayet nettir. Herkül sütunlarının ötesinde büyük bir ada vardır der. Bu ada Libya ve Asya'dan daha büyüktür. Antik dünyanın diliyle bu, bugünkü Cebeli Tarık Boğazı demektir. Yani Akdeniz'in batısı, Atlantik'in eşiği. O halde Atlantis, Atlantik Okyanusu'nun ortasında bir yerde olmalıydı. Yüzyıllar boyunca kâşifler bu tarifin peşine düştüler. Kolomb Amerika'ya giderken aslında Atlantis'in izini sürdüğüne inanıyordu. Orta Çağ denizcileri batıya doğru yol alırken pusulalarına bir isim kazıdılar. Antilya, Kayıp Adalar. 1600'lerde İngiliz düşünür Francis Bacon, Yeni Atlantis adlı kitabında bu efsaneyi bir ütopyaya dönüştürdü. Atlantis artık yalnızca geçmişin değil, geleceğin simgesiydi. Ama coğrafya değişmişti. Zaman okyanusları yutmuştu. Jeologlar Atlantik'in tabanında binlerce kilometre uzunluğunda dağ sıraları buldular. Azorlar, Kanarya Adaları, Madeira. Hepsi bir zamanlar aynı kara parçasının zirveleri olabilirdi. Bilim insanları bu yapıya Atlantik Sırtı adı verdiler. Bazı araştırmacılar bunun Atlantis'in kalıntısı olduğunu öne sürdü. Ama bu teori başka bir soruyu doğurdu. Eğer öyleyse ada nasıl bir gecede batmış olabilirdi? Jeolojik zaman ölçeğinde hiçbir kara parçası bir günde yok olmaz. Ancak bir dev dalga, bir göktaşı ya da bir volkan patlaması bir uygarlığı bir gecede yok edebilir. 2000'li yıllarda Azor açıklarında yapılan sonar taramalarında düz çizgiler ve geometrik formlar keşfedildi. Basın manşetleri Atlantis bulundu diye haykırdı. Ama sonra bilimsel açıklama geldi. Bu şekiller denizaltı kablo ağlarının izleriydi. Her umut, her dalış, her keşif sanki Atlantis bulundukça yeniden kayboluyordu. Bazı araştırmacılar Platon'un yön tarifini yanlış yorumladığını savunur. Onlara göre Herkül sütunları Akdeniz'in batısında değil, Ege Denizi'nin içindeydi. Eğer bu doğruysa Atlantis Yunan adaları arasında özellikle Santorini çevresinde olmalıydı. Bu teori tarihin en büyük doğa felaketlerinden biriyle birleşir. Terra yani Santorini'nin patlamasıyla. Milattan önce 1600'ler. Ege Denizi'nin ortasındaki Terra adası dev bir yanardağdı ve bir gün gökyüzü yarıldı. Patlamanın gücü Hiroşima'nın yüzlerce katıydı. Dağın merkezi çöktü, ada paramparça oldu. Deniz geri çekildi. Sonra dev dalgalar halinde geri döndü. Bu dalgalar Girit'teki Minos uygarlığına çarptı. Arkeologlar Knossos Sarayı'nın kalıntılarında kül tabakaları ve deniz kabukları buldu. Yani deniz gerçekten içeri girmişti. Minoen kültürü birkaç 10 yıl içinde çöktü. Ama bu sadece bir yerel felaket değildi. Ege'nin tamamında gökyüzü aylarca karardı. Güneş tutulmuş gibiydi. Ekinler kurudu, ticaret yolları çöktü. Bu olay yüzlerce yıl boyunca dilden dile anlatıldı.
Kuşaktan kuşağa aktarılan bu anı zamanla bir mitolojik efsaneye dönüştü. Ve belki de Platon'un 1000 yıl sonra duyduğu Atlantis hikayesi aslında bu felaketin bir yankısıydı. Santorini'de yapılan kazılarda kül altında donmuş bir şehir bulundu. Akrotiri. Dar sokaklar, duvar resimleri, 2 katlı evler, gelişmiş kanalizasyon sistemleri. Yani bu insanlar gerçekten medeniydi. Ama bir gecede yok oldular. Bilim insanları Santorini felaketini inceledikçe Platon'un betimlemeleriyle benzerlik artıyor. Platon'un Atlantis'i, dairesel kanallarla çevrili şehir, deniz gücüyle hükmeden halk, tanrıların öfkesiyle yok oluş, gök kararması, yıldırım yağmuru. Santorini gerçekleri, patlamayla çöken kaldera yapısı, Ege'nin en güçlü deniz uygarlığı Minos sular, yanardağ patlaması ve tsunami, atmosferi kaplayan kül tabakası. Santorini bir efsaneyi açıklayabilecek kadar gerçekti. Ama bir soru kalıyordu. Platon'un tarihi M.Ö. 9000 yıl öncesine, yani bizim çağımızdan 11.600 yıl geriye gidiyordu. Santorini ise 10.000 yıl daha gençti. Bu zaman farkı nasıl açıklanabilir? Belki Platon tarihi çarpıttı. Belki Solon'un çevirdiği Mısır metinlerindeki sayılar Mısır onluk sistemine göre farklıydı. Ya da Atlantis hikayesi birden fazla felaketin birleşimiydi. Bir kısmı Santorini'den, bir kısmı çok daha eskiden, belki de buzul çağının sonundan kalmaydı. Bir felaketin yankısı sadece Ege'de değil, dünyanın dört bir yanında duyuldu ve bu yankı hemen her kültürde aynı hikayeye dönüştü. Tufan. Mezopotamya'da Gılgamış destanı, Tevrat'ta Nuh'un gemisi, Hint mitolojisinde Mao'nun kurtuluşu, Azteklerde Nata ve Nena'nın efsanesi, Yunan mitinde Deucalion ve Pyrrha. Hepsi aynı şeyi anlatır. Tanrılar insanlardan bıkar, bir tufan gönderirler, bir azınlık kurtulur ve o dünya yeniden doğar. Jeologlar buzul çağının sonlarına doğru, yani yaklaşık 11.600 yıl önce gerçekten de devasa bir iklim olayı yaşandığını biliyor. Younger Dryas adı verilen bu dönemde sıcaklık aniden düştü. Sonra buzullar hızla eridi. Deniz seviyesi 100 metreye yükseldi. Kıyılar, adalar, şehirler hepsi sular altında kaldı. Bu olay insanlığın ilk büyük travmasıydı. Ve belki de Atlantis efsanesi işte bu travmanın kolektif hafızadaki yankısıydı. Bir zamanlar insanlar sahil kıyılarında yaşıyorlardı. Deniz yükseldiğinde yerleşimler kayboldu. Binlerce yıl sonra torunlar o kayıp şehirleri tanrıların cezalandırdığı uygarlıklar olarak anlattılar. Bilim bu hikayelere yeni bir ışık tutuyor. Son yıllarda Hindistan açıklarında, Japonya Yonaguni'de, hatta Karadeniz'in dibinde antik yerleşim izleri bulundu. Hepsi deniz yükselmesiyle gömülmüş. Belki Atlantis tek bir yer değil, bütün bu kaybolmuş şehirlerin ortak adıydı. Atlantis belki sadece bir ada değildi. Belki insanların geçmişine kazınmış bir kolektif anıydı. Bir felaketin, bir sıfır noktasının hikayesi. Ve Platon bu eski anıyı duymuş, ona felsefi bir ruh kazandırmıştı. Tanrılar insanı yarattı diyordu Platon. Ama insan kendi tanrılığını unuttuğunda deniz onu geri aldı. Her efsane bir iz bırakır. Atlantis de öyle. Sular altında kayboldu belki ama onun yankısı uygarlıkların doğuşunda yaşamaya devam etti. Atlantis'in yok oluşundan sonra dünya yeniden biçimlenmeye başladı. Yeni topraklarda yeni halklar ortaya çıktı. Ama onların bilgi yapılarında şaşırtıcı bir benzerlik vardı. Mısır piramitleri, Stonehenge, Maya tapınakları, Göbekli Tepe. Hepsi farklı çağlarda, farklı coğrafyalarda inşa edildi. Ama bir ortak noktayı paylaşıyorlardı. Kozmosla hizalanma. Güneşin doğuşu, yıldızların geçişi, ekinoks çizgileri. Sanki hepsi aynı bilginin parçalarını taşıyordu. Arkeologlar buna arkaik bilgi ağı diyor. Belki Atlantis halkı gerçekten vardı. Ve onlar yok olmadan önce bilgilerini dünyanın dört bir yanına taşıdılar. Bazı ezoterik gelenekler bunu açıkça söyler.
Hermetik metinlerde batıdan gelen bilgi ustalardan bahsedilir. Mısır'ın Toğut'u, Yunan'ın Hermes'i, Babil'in Ohannesi. Hepsi suyla, bilgelikle ve kaybolan şehirlerle ilişkilendirilmiştir. Belki Atlantis'in çocukları denizin değil, bilginin taşıyıcılarıydı. Bir başka açıdan bakarsak, Platon'un öğrencileri Atlantis'i bir ahlaki deney olarak görür. Atlantis halkı bilgiyle birlikte gelen sorumluluğu unutmuştur. O yüzden yok olmuştur. Bu durumda Atlantis'in mirası yalnızca teknik değil, etik bir mirastır. Bilgi kibirle birleşirse yıkım getirir. Ama bilgelikle birleşirse uygarlık doğurur. Belki de Atlantis efsanesi insanlığa verilmiş en eski derslerden biridir. Gerçek bilgi güç değil, denge getirir. Modern çağla birlikte Atlantis arayışı yeniden başladı. Ama artık mitoloji değil, bilim konuşuyordu. 1968 Bahama açıkları. Dalgıçlar denizin dibinde düz çizgiler halinde uzanan taş bloklar buldu. Basın manşetleri attı. Bimini yolu, Atlantis'in kalıntısı. Ama jeologlar inceleyince bunların doğal kireç taşı oluşumları olduğunu söyledi. 1970'lerde Jacques Cousteau Girit çevresinde dalışlar yaptı. O da Santorini teorisini destekliyordu. Eğer Atlantis'i bulmak istiyorsak onu Ege'nin kalbinde aramalıyız diyordu. Ama hiçbir kesin kanıt çıkmadı. 2000'li yıllarda Azor Adaları yakınlarında uydu radarlarıyla geometrik yapılar tespit edildi. Haber ajansları yine aynı manşeti attı. Atlantis bulundu. Birkaç gün sonra Google Earth bu hatanın sebebini açıkladı. Uydu verisi denizaltı kablo haritalarıyla çakışmıştı. Her defasında umut doğdu ve her defasında Atlantis bir sis perdesi gibi dağıldı. Fakat teknolojinin sınırları da genişliyor. Bugün derin deniz robotları 5000 metre derinliğe kadar inebiliyor. Okyanus tabanında hala haritası çıkarılmamış alanlar var. Özellikle Atlantik sırtının orta kısmı. Bilim insanlarına göre bu bölgenin sadece %20'si araştırıldı. Geri kalanı hala karanlık. Atlantis varsa orada olabilir. Yapay zeka destekli haritalama projeleri su altındaki anomalileri analiz ediyor. Jeolojik yapılarla insan eli izlerini ayırt etmeye çalışıyorlar. Ve her yeni veri Platon'un betimlemelerine bir adım daha yaklaşıyor. Ama arayış sadece fiziksel değil. Bilim insanlarının bir kısmı Atlantis'in gerçek bir yer değil, bir zaman dilimi olduğunu öne sürüyor. Yani Atlantis, tarih içinde bir kez değil, her uygarlık yükselip düştüğünde yeniden doğuyor. Bu durumda aradığımız yer haritada değil, zamanın içinde. Atlantis yalnızca bilim insanlarının değil, aynı zamanda mistiklerin, medyumların, ideologların da takıntısı haline geldi. Ve 20. yüzyıl bu efsaneyi başka bir yöne taşıdı. Edgar Cayce Amerikalı bir medyumdu. Transa geçtiğinde Atlantis'te yaşamış ruhlarla konuştuğunu iddia ediyordu. Ona göre Atlantis 3 kez yükselmiş, 3 kez batmıştı. Ve son kalıntıları Bimini açıklarında yeniden yükselecekti. Tarihini bile vermişti. 1968. İlginçtir ki Bimini yolu tam da o yıl keşfedildi. Bu rastlantı Atlantis inancını yeniden alevlendirdi. Ama Atlantis'e dair teoriler bununla sınırlı değil. 19. yüzyılda Helena Blavatsky teosofik öğretilerinde Atlantis'i insanlığın 4. kök ırkı olarak tanımladı. Ona göre Atlantis halkı psişik güçlere sahipti. Telepati, kristal enerji, ruhsal teknoloji. Atlantis yok olduğunda bu bilgiler kaybolmuştu ve insanlık 5. çağa, yani bizim çağımıza geçmişti. Bu fikir mistisizmden politikaya kadar yayıldı. 20. yüzyılın ilk yarısında bazı ideolojiler kaybolan süper ırk kavramını Atlantis efsanesiyle birleştirdi. Nazi Almanyası'nda SS Araştırma Enstitüsü Anuneb'ı Tibet'e, Antarktika'ya, Güney Amerika'ya seferler düzenledi. Amaç ataların kıtasını bulmaktı. Atlantis bir bilimsel arayıştan çıkıp ideolojik bir simgeye dönüştü.
Atlantis'in bu karanlık kullanımı mitin özündeki uyarı mesajını tersine çevirdi. Oysa Platon'un amacı üstünlük değil, ölçülülük mesajıydı. Ama insanlar efsaneyi yine kendi arzularına göre şekillendirdi. 21. yüzyılda Atlantis yeniden ruhani bir sembol oldu. New Age akımlarında Atlantis enerjisi, kuantum bilinci, 5. boyut frekansı gibi kavramlarla birleşti. Kimi insanlar meditasyonlarla Atlantis'in ışık ağını hatırladıklarını söylüyor. Bilim bu iddiaları reddediyor ama psikologlar farklı düşünüyor. Belki de Atlantis, kolektif bilinçaltının bir yansıması. Carl Jung'un dediği gibi efsaneler insan ruhunun derinliklerinde doğar. Yani Atlantis dışarıda değil, zihnimizin en derin katmanlarında. Atlantis'in batışı sadece taşların ve denizin hikayesi değil. Belki de bir bilinç devriminin simgesiydi. İnsanoğlu bir döneme kadar doğanın parçasıydı. Ama bir noktada kendi gücünü fark etti. Alet yaptı, ateş kullandı, tanrıları yarattı. Ve sonra o tanrılarla rekabet etmeye başladı. Atlantis efsanesi tam da bu dönüşümün eşiğinde durur. İlkel insandan sembolik insana geçiş. Madde ile ruh arasındaki ilk çatışma. Bazı düşünürlere göre Atlantis'in yok oluşu bir çağın kapanışıdır. İnsanlık doğayla olan bağını yitirmiş, sembolik düşünceye geçmiş, bilincin karanlık tarafıyla tanışmıştır. Carl Jung, kolektif bilinç dışı kavramını anlatırken Atlantis'e örnek verir. Kayıp kıta, zihnimizin derinliklerinde saklı olan eski bilgeliktir der. Atlantis unutulan bir hafızanın sembolüdür. Tıpkı bir rüya gibi, bilinçaltından zaman zaman yüzeye çıkar. Bilinç sıçraması teorisi. İnsanlık tarih boyunca periyodik olarak uyanışlar yaşar. Her büyük uygarlık bir bilinç sıçramasının ürünüdür. Ama bu sıçrama fazla büyüdüğünde kendi ağırlığıyla çöker. Tıpkı yıldızlar gibi. Işık ne kadar parlaksa çöküş o kadar hızlı olur. Atlantis belki de insanlığın ilk büyük uyanışıydı ve aynı zamanda ilk büyük düşüşü. Bazı modern araştırmacılar Atlantis bilincinin yeniden doğduğunu söyler. Küresel ağlar, bilgiye erişim, kolektif farkındalık. İnsanlık yeniden birleşiyor. Tıpkı efsanevi adanın halkı gibi. Ama bu kez okyanus üzerinde değil, dijital bir denizde. Belki de yeni Atlantis zaten çoktan inşa ediliyor. Ama bu kez taşla değil, veriyle. Ve kaderi yine bizim ellerimizde. Atlantis sadece tarih kitaplarında kalmadı. Sanat, edebiyat, sinema, müzik. Hepsi bu efsaneyi bir şekilde yeniden doğurdu. Jules Verne denizler altında 20.000 fersahta Atlantis'e gönderme yaptı. Lovecraft, Rilliye adlı batık şehirle korkunun altına gizledi onu. Disney 2001'de Atlantis The Lost Empire animasyonuyla çocuklara yeniden anlattı. James Cameron, Titanic'ten Avatar'a uzanan filmlerinde aynı motifi taşıdı. Kaybolan bir dünya, yıkım ve yeniden doğuş. Ama belki de en etkileyici Atlantis teması müzikte ve edebiyatta değil, modern şehirlerin kendisinde. Camdan kuleler, deniz kıyısındaki yapay adalar, gökyüzüne yükselen kuleler. Hepsi aynı tutkuyu yansıtıyor. Doğaya hükmetme arzusu. Tıpkı Atlantis halkı gibi. Platon'un binlerce yıl önce uyardığı döngü belki de yeniden yaşanıyor. Teknoloji çağının insanı bilgiyle değil gücüyle övünüyor. Denizi dolduruyor, dağları kesiyor, gökyüzünü kiralıyor. Ama unutulan bir denge var. Bilgelik olmadan bilgi tıpkı deniz gibi her şeyi yutar. Atlantis bize her çağda aynı soruyu sorar. İlerlemenin bedeli nedir? Ve biz hala o soruya yanıt arıyoruz. Atlantis arayışı dış dünyadan iç dünyaya dönüyor. Artık soru şu: Atlantis nerede değil, kimdir? Belki Atlantis her uygarlığın içinde yaşadığı o kritik dönüm noktasıdır. Bilginin kutsallıktan kopup güç aracı haline geldiği an. Toplumların doğadan ve ruhtan uzaklaştığı sınır ve sonunda gelen kaçınılmaz son, çöküş. Belki de Atlantis hepimiziz.
kendi denizimizi büyütüp içinde kaybolan bir tür. Platon'un sözüyle insanın en büyük yanılgısı kendini tanrılardan ayrı sanmasıdır. Bugün deniz seviyeleri yeniden yükseliyor, kutuplar eriyor. Şehirler sular altında kalıyor. Yani tarih bize kendi efsanesini tekrar ediyor. Ama her efsane aynı zamanda bir umut hikayesidir. Çünkü yıkım yeniden doğuşun habercisidir. Bir gün bir gecede Atlantis sulara gömüldü. Ama belki o hiçbir zaman gerçekten kaybolmadı. Belki hala kalplerimizin derinliklerinde, aklımızın en karanlık köşelerinde yaşıyor. Atlantis bir ada değil, o insanlığın aynası. Her kibirli yükselişimizde onu yeniden yaratıyoruz. Her düşüşümüzde onu yeniden hatırlıyoruz. Ve belki bir gün Atlantis'in gerçekten bulunduğu o an, bizim kendimizi yeniden bulduğumuz an olacak. Bir uygarlığın çöküşü bir diğerinin doğuşudur. Atlantis belki battı ama biz hala onun yankılarıyla yaşıyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.